Herkese merhaba, The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün masamızda Netflix'in o pırıltılı, skandallarla dolu dünyası var, Bridgerton. Dördüncü sezonun ilk yarısı bugün 29 Ocak 2026'da yayınlandı ve biz de senin için bir yığın eleştiri ve ilk bakış yazısını şöyle bir taradık. Ve tüm kaynakların ortak bir sorusu var gibi görünüyor. 3 başarılı sezonun ardından bu dizi bize hala yeni bir şey sunabilir mi? Evet, bu temel soru aslında. İlk bakışta cevap klasik bir evet gibi duruyor. Yeni bir aşk, yeni bir masal. Ama kaynaklarımıza göre sezonun asıl devrimi şatafatlı balolarda değil, mutfaklarda ve hizmetçi odalarında yaşanıyor. Bu beklenmedik değişimin ne anlama geldiğine, ana aşk hikayesini nasıl etkilediğine ve dizinin geleceği hakkında bize neler söylediğine şimdi birlikte bakalım. Bu harika bir başlangıç noktası. Çünkü bu sezonun yüzeyde ne kadar tanıdık olduğunu vurguluyor. Merkezde Bridgerton ailesinin ikinci oğlu, o sanatçı ruhlu Benedict'in Kül Kedisi masalından esinlenen aşk hikayesi var. Ama eleştirmenlerin altını çizdiği nokta, bu çok bilinen masalın altında yatan ve dizi için oldukça yeni olan temalar. Özellikle sınıf dinamikleri ve şaşırtıcı derecede öne çıkan yan hikayeler. Yani anlaşılan bu sezon sadece bir aşk hikayesinden çok daha fazlası olmayı hedefliyor. Öyleyse ana hikayeyle başlayalım. Julia Quinn'in Kibar'dan bir teklif romanından uyarlanmış. Sezonda şimdiye kadar evlilikten kaçan Bohem Benedict Bridgerton'ın yani Luke Thompson'ın canlandırdığı karakterin sonunda aşkı bulmasını izliyoruz. Ve bu aşk annesinin düzenlediği bir maskeli baloda gümüş elbiseli gizemli bir kadınla başlıyor. Gece yarısı geldiğinde kadın ortadan kayboluyor ve geriye sadece bir eldiven bırakıyor. Çok klasik bir kül kedisi başlangıcı. Aynen. Ve bu gizemli kadının zalim üvey annesi Lady Araminta Gıngı'nın hizmetçisi Sophie Beck olduğunu öğreniyoruz. İşte tam bu noktada eleştirmenlerin ilk büyük tartışması başlıyor. Ana çift arasındaki kimya. Yine mi kimya tartışması? Her sezonun klasiği. Evet, ama bu sefer görüşler tam anlamıyla ortadan ikiye bölünmüş durumda. Yani Collider gibi bazıları diyor ki Luke Thompson ve Yerin Ha arasında özellikle o maskeler falan düşünce karşılaştıklarında harika bir elektrik var. Tamam, bu beklenen bir yorum. Peki diğer taraf ne diyor? Diğerleri o kadar emin değil. Mesela Variety bu ilişkiyi önceki sezonların o Anthony ve Kate'in o cezbedici ateşinden yoksun bulduğunu yazmış. Hatta bir eleştirmen durumu şöyle özetlemiş. Nasıl? Ateşli bir yangından çok bir valts gibi diyor. Yani romantik ama Ama yakıcı değil. Anladım. tam olarak bu. Ve bu bölünme aslında daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Bridgerton'dan beklentimiz ne? Hani o bariz, anında alev alan tutkuyu mu arıyoruz? Yoksa bu sezon gibi toplumsal engellerle yavaş yavaş pişen daha incelikli bir romantizmi mi? Görünen o ki eleştirmenler bile bu konuda kendi aralarında anlaşamıyor. Ama üzerinde anlaştıkları bir şey var. Sophie'yi canlandıran Yerin Harn'ın performansı. Neredeyse istisnasız tüm kaynaklar onu ışıl ışıl, sezonun en dikkat çeken yeni yüzü ve diziye taze bir soluk getiren gibi ifadelerle övüyor. Performansının bu kadar beğenilmesi ilginç. Sanırım karakterin o ikili doğasıyla ilgili. Hem balodaki gizemli prenses, Evet. hem de hizmetçi odasındaki mücadeleci genç kadın olmak zorunda. Bu geçişi inandırıcı kılmak zor olmalı. Kesinlikle. Eleştirmenler de tam olarak bu noktaya dikkat çekiyor. Yerin Han'ın her iki kimliği de başarıyla taşıdığını ve izleyiciyi Sophie'nin dünyasına çektiğini söylüyorlar. Luke Thompson içinse yorumlar biraz daha karışık. Öyle mi? Benedict karakterine yeni, daha hassas katmanlar eklediği konusunda genel bir fikir birliği var. Ancak Screen Rant'ten bir eleştirmen, Benedict'in o meşhur "diğer hanımlar gibi değilsin" repliğini kullanmasının, karakterin bohem ruhuna pek uymadığını ve büyüyü biraz bozduğunu düşünüyor. Evet, o klişe biraz sırıtmış demek. Aynen. Küçük bir detay gibi görünse de, karakterin Prince Charming rolüne bürünmesinin biraz zorlama hissettirdiğini ima ediyor. Bu dediğin çok önemli çünkü bu durum Benedict ve Sophie'nin ilişkisini önceki çiftlerden temelden ayırıyor. Mesela Anthony ve Kate'in çatışması tamamen kendi içlerindeydi. Kendi travmaları, görev algıları falan. Burada ise sanki bir biz dünyaya karşı durumu var.
Çatışma tamamen dışsal. Sınıf, para, toplum kuralları. Aynen öyle. Ve bu dışsal çatışma bizi sezonun en çok övülen ve belki de en devrimci yönüne getiriyor. Dizinin ilk defa üst kat kadar alt kata da odaklanması. Evet, bu gerçekten de canlandırıcı bir değişiklik olarak tanımlanıyor. Bridgerton'ı hep o şatafatlı balolar, görkemli malikaneler üzerinden tanıdık. Ama bu sezon ilk kez o parlaklı hayatı mümkün kılan emeğin perde arkasını görüyoruz. Sophie'nin hikayesi bizi mutfaklara, hizmetçi odalarına, o koşuşturmanın içine sokuyor. Kaynaklar bunun sadece bir arka plan detayı olmadığını vurguluyor. Bu üst kat alt kat dinamiği hikayenin merkezinde yer alıyor. Mesela Sophie işten atıldıktan sonra başlayan ve kaynakların hizmetçi savaşı olarak adlandırdığı bir olay örgüsü var. Hizmetçi savaşı mı? O nasıl oluyor? Zengin aileler en iyi hizmetçileri kapmak için birbirleriyle resmen acımasızca yarışıyor. Hatta Featherington'ların sadık hizmetçisi Bayan Warley'nin zam isteyip reddedilince rakip bir hanenin hizmetine girmesi gibi küçük ama anlamlı yan hikayeler bile var. Bu gerçekçilik katmanı ilginç çünkü bir yandan diziyi zenginleştirirken diğer yandan da o masalsı ana hikayeden zaman çalma riski taşıyor. Sanırım eleştirmenlerin de kafası bu noktada biraz karışmış. Bu kadar çok karakter ve hikaye varken hepsi aynı derecede başarılı olabiliyor mu? Ancak bazı yan hikayeler var ki eleştirmenlere göre neredeyse ana hikayeyi gölgede bırakacak kadar güçlü. Ve bunların başında da Bridgerton ailesinin annesi Violet'ın aşkı geliyor. Bu çok ilginç. Yani ana çiftin hikayesi devam ederken en çok övgüyü bir yan karakter mi topluyor? Bu durum ana hikayenin zayıf kaldığına mı işaret ediyor? Yoksa sadece Violet'ın hikayesinin mi olağanüstü derecede iyi yazıldığına mı? Eleştirmenler ikincisine daha yakın. Tek Radar, Violet'ın Lord Marcus Anderson ile filizlenen ilişkisini sezonun gerçek yıldızı olarak nitelendiriyor. Vay canına. Peki neden bu kadar sevilmiş? Kaynaklara göre bu dizinin ilk defa gençlik aşkının ötesine geçip hayatın ikinci baharında yaşanan, daha olgun, daha sakin ve belki de daha karmaşık bir romantizmi işlemesinden kaynaklanıyor. Yıllar sonra yeniden flört etmenin getirdiği o tuhaf heyecan, geçmişin yükleri ve çocukların onayı gibi konular işleniyor. Bu ana hikayedeki masalsı aşka topraklanmış gerçekçi bir alternatif sunuyor ve anlaşılan izleyiciler bu derinliğe hasret kalmış. Bir diğer öne çıkan karakter de kötü üvey yenle Lady Araminta Gunn olmuş sanırım. Klişe bir karakteri canlandırmak her zaman risklidir. Kesinlikle ama K.D. Lung'un performansı bu klişeyi aşıyor. Kolaydır, performansını karmaşık ve büyüleyici derecede kötü olarak tanımlıyor. Onu sadece kötü biri olarak değil, kendi statüsünü ve geleceğini kurmak için çaresizce adımlar atan, neredeyse trajik bir figür olarak resmettiğini belirtiyorlar. Bu da hikayeye beklenmedik bir derinlik katıyor. Peki madalyonun diğer yüzü? Başarısız bulunan yan hikayeler hangileri? Listenin başında ironik bir şekilde artık kimliği bilinen Lady Whistledown yani Penelope var. Birçok eleştirmen Skandal gazetesinin yazarının kimliği ortaya çıktıktan sonra skandaldan yoksun kaldığını ve eski keskinliğini yitirdiğini söylüyor. Mantıklı. Bir zamanlar Londra sosyetesini titreten o ses şimdi daha kişisel ve daha az etkili bir hale gelmiş. Gizem ortadan kalkınca geriye sadece yorum kalıyor tabii. Aynen. Benzer bir eleştiri Kraliçe Charlotte ve Lady Danbury arasındaki arkadaşlık dramı içinde geçerli. Screen Rant gibi kaynaklar bu hikayeyi ana olay örgüsünü yavaşlatan ve gereksiz bir dolgu malzemesi gibi hissettiren bir unsur olarak görmüş. Eloise'in de bu sezon daha gözlemci, daha pasif bir rolde olduğu genel olarak belirtilen bir nokta. Anlaşılan o ki dizi bazı eski karakterleriyle ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Ve tüm bu hikayeler o an geldiğinde bir anda önemini yitiriyor. 4. bölümün sonundan her şeyi durduran o finalden bahsediyorum. Sezonun en çok konuşulan, en sarsıcı anı. Kesinlikle. Olaylar şöyle gelişiyor. Benedict ve Sophie gizlice buluşuyorlar. Aralarındaki çekim doruk noktasına ulaşıyor ve kaynakların sıkça bahsettiği o tutkulu merdiven sahnesi yaşanıyor. Tam o masalsı anın içindeyken, her şey mükemmel görünürken Benedict Sophie'ye dönüyor ve o meşhur teklifi yapıyor. Metresim ol.
İnanılmaz bir an. Yani tüm o romantizm, o masal tek bir kelimeyle tuzla buz oluyor. Bu teklif 2026'da bile kulağa korkunç geliyor. 19. yüzyıl Londra'sında gayrimeşru bir geçmişten gelen Sophie için ne anlama geldiğini hayal bile edemiyorum. Kesinlikle ve eleştirmenlerin de altını çizdiği nokta bu. Teklifin kendisinden çok, Benedict'in bu teklifi iyi niyetle yaptığını düşünmesi asıl sarsıcı olan. Nasıl yani? İyi niyetle mi? Oyuncuların Deadline'a verdiği röportaj bu konuda çok aydınlatıcı. Yerin, metres kelimesinin Sophie'nin en derin travmasını tetiklediğini söylüyor. Bu kelime onun gayrimeşru doğumuyla hayatı boyunca taşıdığı utançla doğrudan bağlantılı. O an içinde yaşadığı fantazi baloncuğu patlıyor ve tek bir kelime etmeden oradan ayrılıyor. Peki ya Benedict? 3 sezondur tanıdığımız o hassas, anlayışlı adam nasıl böyle bir körlük yaşayabilir? Luke Thompson'ın açıklaması tam olarak bu kör nokta üzerine. Benedict'in bu teklifi bir çözüm olarak gördüğünü söylüyor. Toplumun katı kuralları içinde evlenemeyeceklerine göre birlikte olmalarının tek yolu bu diye düşünüyor. Kendi ayrıcalıklı dünyasından bakınca bu ona mantıklı bir çözüm gibi geliyor, ancak bu teklifin Sophie'nin dünyasında ne anlama geldiğini bir an bile düşünmüyor. Bu şimdiye kadar çok sevilen bir karakter için son derece kutuplaştırıcı bir an olmalı. Kesinlikle bir anda karakterin ne kadar ayrıcalıklı ve aslında dünyanın gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu görüyoruz. Showrunner Jess Brownell de bu anın bilinçli bir tercih olduğunu söylüyor, değil mi? Amacın ilk kısmın fantazisini kırmak ve ikinci kısmı sınıf çatışmasının acımasız gerçekliğiyle yüzleşmek üzere hazırlamak olduğunu belirtiyor. Evet, bu da bizi doğrudan Netflix'in yayın stratejisine getiriyor. O meşhur ikiye bölme stratejisi. Aynen. Bazen izleyicileri yorduğu için eleştirilir ama eleştirmenler Bridgerton'ın bu sezonunda stratejinin mükemmel bir şekilde işe yaradığı konusunda hemfikir. GBR'a göre 4. bölüm izleyicileri daha fazlası için çaresiz bırakan gerçek bir sezon ortası finali gibi hissettiriyor. O kadar güçlü bir soru işaretiyle bitiyor ki bir sonraki kısmı beklemek için mükemmel bir neden yaratıyor. Tüm bunları dinledikten sonra bende kalan şu, karşımızda bildiğimiz Bridgerton'dan çok daha cesur ve katmanlı bir sezon var. Bir yandan bize klasik bir kül kedisi masalı anlatırken, diğer yandan o masalın ardındaki sert sınıf gerçeklerini yüzümüze vurmaktan çekinmiyor. Ama bu cesareti ana hikayenin o saf romantizmini gölgede bırakma riski de taşıyor gibi. Çok doğru bir özet ve bence her şey sezonun merkezindeki kimlik sorusuna bağlanıyor. Ünvanlar, maskeler ve toplumsal beklentiler ortadan kalktığında bu karakterler aslında kim? Benedict, ayenin 2 numarası olmaktan, bir fazlalık gibi hissetmekten kaçmaya çalışırken kimliğini sanatta ve bohem hayatta arıyor. Sophie ise hiçbir ünvanı olmadan hayatta kalmaya ve kendi kimliğini yaratmaya çalışıyor. İkisi de bir şekilde toplumdaki yerlerini ve değerlerini sorguluyor. Ve Benedict'in o talihsiz teklifi bu kimlik arayışını bir kriz noktasına taşıdı. İkisini de bulundukları konumun acı gerçeğiyle yüzleşmeye zorladı. İşte bu da beni sana bırakacağım son soruya getiriyor. Benedict şimdiye kadar her zaman iyi toplumu ve onun kurallarını küçümsediğini iddia etti. Peki sence bu kriz anından sonra gerçekten bu kuralları reddedip Sophie ile eşit bir ilişki kurmanın bir yolunu mu arayacak? Yoksa farkında olmadan onu yine toplumun kurallarına uyan, kendi ayrıcalıklarını koruyan bir kalıba mı sokmaya çalışacak? Sanırım ikinci kısım gelene kadar üzerinde düşüneceğimiz asıl soru bu.